Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugünkü un helvamda şeker yok, şerbet yok. Lezzeti inanılmaz, efsane, mükemmel, şahane diyorum. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimize tavamızın içerisine 125 gram tereyağımızı alarak başlayalım. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 2 su bardağı unumuzu ilave edelim. Unumuzu ekleyelim. Bakın dikkat ederseniz şöyle köşede ben hemen altını kısıyorum. Yani en düşük ayara alıyorum ve kavurma işlemine başlıyorum. Yaklaşık 20 dakika en kısık ayarda kavuracağız. Bu helvanın özelliği kararmayacak. Yani unu esmer yapmayacağız. Beyaz kalarak kavuracağız. Özelliği bu. Lütfen sabırlı olun. Ramazan'da oruçlusunuz zaten, böyle bir yandan kavurun bir yandan videoyu izleyin. Şimdi kavurmaya başladım. Tahta kaşığın ters tarafıyla ezerek sürekli karıştırarak güzelce kavuruyorum. Ben bu kısımları biraz hızlı çekimle sizlere sunuyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu anda yaklaşık bir 7-8 dakikadır kavuruyorum. Siz kavurdukça yağ ve un birleşiyor. Bakın şu anda birleşti. Hafif böyle köpük kıvamına geldi diyebilirim. Bu da yaklaşık 15 dakika sonra oluyor. Zaten dikkat ederseniz hiçbir topak kalmadı. Hafif köpük gibi toplanmış bir tereyağı ve unumuz var. Hemen size şöyle bir test yapmanızı tavsiye ederim. Bakın köpük köpük olmuş. Şöyle hızlıca tavaya attığınızda böyle hafiften yayılacak. Gördüğünüz gibi köpük köpük olduğu için de hafiften yayılıyor. Tam istediğimiz kıvama getirdik. Bu yaklaşık en düşük ayarda 20 dakikamızı aldı. Şu anda kavurma işlemini bitirdik. Kenara alabiliriz. Unumuzu ve tereyağımızı kavurduktan sonra şöyle bir kenara alalım. Bir karıştırıp havalandıralım ve birkaç dakika, yani 5 dakika, hatta 5 de değil 3-4 dakika tezgahta bekletelim. İlk sıcağı bir gitsin. Tekrar bir karıştırıyorum. 3-4 dakika sonra şöyle ilk kaynar sıcağı gittikten sonra 3 yemek kaşığı tahinimizi ilave edelim. Bu arada benim tahinimin esmer olması çifte kavrulmuş susam. Tek kavrulmuş susam da olur, hiç fark etmez. Hatta tek kavrulmuş daha da güzel olur. Güzelce karıştıralım. Tahini ekledik. Ekledikten sonra bir cıvık bir kıvam alacak. Korkmayın, bakın. Böyle çok cıvık bir kıvam. Tahini tamamen una yedirelim. Böyle akışkan, kendini tutmayan bir kıvama getirdik. Tahin tamamen kendini yemiş olsun. 1-2 dakika güzelce karıştırın. İstediğimiz kıvama getirdik. Hem birazcık daha soğuttuk. Bu aşamada 2 yemek kaşığı dolusu bal ilave edelim. Yani helvamız biraz sıcak gibi, çok da kaynar değil. 2 yemek kaşığı balımızı ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu 2 yemek kaşığı bal komple yetiyor. İnanılmaz bir şey ama helvanız çok tatlı ve çok güzel oluyor. 2 yemek kaşığı balı ekledikten sonra yine güzelce karıştırın. Lütfen dikkat edin. Bakın, balı ekledikten sonra kıvamı nasıl değişiyor? Burada dikkatinizi çekerim. Şöyle bir koyulaşmaya başlıyor. Daha sonra da bakın hafiften başladı. Daha sonra tam istediğimiz gibi toplanıyor. Gördüğünüz gibi mükemmel kıvamda bir helvamız oldu. Yani inanılmaz bir tarif. Burada hemen dayımın kızı, çok sevdiğim Sevim ablama çok teşekkür ediyorum. Onun bana verdiği bir tariften esinlenerek ben bu tarifi uyarladım. Buradan da kendisine teşekkür etmek isterim. Çok eski bir tarifmiş. Onun da yani kayınvalidesi yaparmış ta yıllar önce. Ben de şimdi sizlere sunmaktan çok mutluyum. Güzelce karıştırdık. Helvamız kıvamına geldi. İsterseniz bu şekilde elinizle sıkıp servis edebilirsiniz. Ama ben bir kısmını pudra şekerine, bir kısmını da biraz susama bulayarak servis edeceğim. Ama bu şekilde şekil verip de serviste edin. Yani helvanız aslında şu anda bitti. Elimle sıkıyorum. Hafif bir silindir şekline getirdim. Pudra şekerine bulayarak tabağa aldım. Bir tanesini de yine öyle elimle sıkıyorum. Silindir yapıyorum. Onu da susama batırdım. O şekilde tabağa dizdim. Ben size birkaç versiyonunu gösteriyorum. Siz arzu ettiğinizi uygulayın. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle 6 tanesini o şekilde yaptım. Geri kalanını da
hepinizin evinde olan buz yapma aparatları vardır. İstediğiniz herhangi bir buz aparatı olur. Ben bugün elimde 2 tane var size göstermek için ama ben bugün gül formu verecek olan aparatı kullanacağım. Elimle bir yuvarladım, bir beze aldım. Susama batırdım. Batırdığım bölüm alta gelecek şekilde o buzluk kutusunun içine elimle basarak dizdim. Susama batırıyorum. Buzluk aparatının içerisine koyuyorum ve elimle de güzelce bastırıyorum ki sonra çıkarırken formunu çok güzel bir şekilde alsın. Artık ben size fikir olarak bunları veriyorum. İsterseniz bir borcama sıkı sıkı basın, kare kare keserek servis yapın. O da olur. Elinizle böyle sıkın yapın. Silindir yapıp verev bir şekilde keserek dizin. Nasıl isterseniz. Hemen belirtmek isterim. Hani sevgili arkadaşlarım bilirsiniz pişmaniyeden bir saray helvası vardır. Birçoğunuz bilirsiniz. Neredeyse onun kardeşi diyebilirim. Yani o lezzeti yakalıyorsunuz. Şeker olmaması, şerbet olmaması bence inanılmaz güzel bir tarif. Gerçekten çok mutluyum bugün sunmaktan. Hepsini hazırladım. Şöyle bir donması ve çekişmesi için biraz tezgahta bekletiyorum. Yaklaşık bir 20 dakika 25 dakika kadar. Ve 25 dakika sonra sunum tabağına aldım diğer elimle silindir haline yaptıklarımı ve gül formunda yaptıklarımı da dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Baktınız ki sizinki çıkmıyor, 5 dakika buzdolabında bekletip o şekilde çıkarın. Yani her türlü kendini çekişince helvanız kolaylıkla çıkıyor. Yani gül formu da çok yakıştı. Hani göze de hitap ediyoruz. Tabii ki benim için her zaman öncelik lezzetli bir tarif olması. İkinci planda da göze hitap etmesi. Sonuçta çok güzel bir şey geliyor. Bazen restoranlara gidiyoruz. Bir çatal alıyorum, inanın yenecek gibi değil. İçine boya mı neler var bilmiyoruz. O yüzden önce lezzet, sonra görünüm. Birazcık Antep fıstığıyla dekore ederek sunum için hazırladım. Sizlere şöyle detaylı bir şekilde gösteriyorum ve büyük bir sevinçle ve motivasyonla doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şekersiz, şerbetsiz bir un helvası hazırladım. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Ağzınıza aldığınızda pişmaniye gibi. Balın hiç tadını almıyorsunuz. Hiç tadı gelmiyor size. Çok güzel bir tat. Hemen şöyle tabağa bir tane alıp doku testine geçiyorum. Ben bıçakla kestim görmeniz için kıvamını, iç dokusunu. Bakın şöyle kendini tutmuş kıyır kıyır bir helva. Tabii bunu nasıl gösterebilirim? Hani ısıramam videoda. Ben de dedim ki bunu bir çatalla ezerek size helvanın nasıl böyle pişmaniye gibi bir kıvamı olduğunu göstermem gerek diye. Bakın sevgili arkadaşlarım. Lütfen yaptığınızda bana yorum olarak yazın. Yani bunu ilk defa mı görüyorsunuz yoksa bildiğiniz bir tarif mi? Yani ben çok yeni öğrendim. YouTube'da da hiç görmedim. Bu kesmiş olduğumda yaklaşık 3-4 saat sonra kestim bunu da. Bakın bu bildiğimiz pişmaniye haline almıştı artık. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim. Hoşça kalın.